Evet. Herkese Allah. Bir saniye. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün Endonezya'ya geldiğimden beri bana en çok sorulan soruları yanıtlayacağız. Hangileri bunlar? Endonezya'da ev alma, Endonezya'da şirket kurma, ev fiyatları, Endonezya'da oturum alma, evlilik, bu tarz bütün soruların bu videoda yanıtını bulacaksınız. Ama bu soruları tabii ki de ben yanıtlamayacağım. Bu konularla ilgili çok bilgim olmadığı için bilgi sahibi olan kişinin yanına gideceğiz. Daha doğrusu kendisi de kısa süre önce buraya yerleşti. Zaten tüm videolarımda da olan birisi. Hayta'nın yanına gideceğiz. Bu videodan sonra aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Onun dışında bana kişisel olarak da sorulan bir soru var. Endonezya'da işte ne kadar kalacaksın, ne yapacaksın, orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorum burada? Burada artık böyle kendime ufak bir düzenli bir hayat kurmaya çalışıyorum. Bir yıl sonunda biraz yorulmuştum dünya turundan sonra. Bildiğiniz gibi bir yıldır dünya turundayım. O yorgunluğu hani Türkiye'ye tabii ki de gideceğim ama orada kış olduğu için Bali'yi tercih ettim şimdilik. Yazın da Türkiye'de olacağım. Ailemi de artık görme zamanım geldi. Bir yandan dinleniyorum, bir yandan da Hayta ile birlikte çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Endonezya ile ilgili aklınıza gelebilecek her konuda size yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Çağrı merkezi numaramızı da açıklama kısmına bırakıyorum. Neyse lafı çok uzatmadan hemen görüşmeye gidelim. Ben hazırlanacağım, üstümü değiştireceğim. Sonra çıkıp Hayta ile buluşmaya gideceğiz. Sorularınızın hepsini yanıtlayacağız. Böyle hemen pirinç tarlalarının arasında çok güzel bir kafeye geldik. Kafeye giriş yapıyoruz şu anda. İçerisi böyle. Burada gelip böyle çalışabilirsiniz. Pirinç tarlalarının içinde resmen, arasında da değil. Evet, konuğumuz da gelmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Ne haber? İyilik. Sizden ne haber? Burası mükemmel ya. Tamam. Bir dakika şurayı bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakabilir misiniz? Aman tanrım. Kartpostal gibi görünüyor şu an. Evet, röportaj yapmaya geldik sizinle Hayta Bey. Sen welcome. Welcome to my home. Welcome to Bali. Evet, seni görmek çok güzel tekrardan. Teşekkür ederiz. İyiyiz vallahi, ne olsun. Şöyle bırakayım bir dakika kamerayı. Şurada oturabiliriz istersen. Ayarlayayım. Burası iyi gibi. Işık da iyi vuruyor. Evet, ilk sorumuzdan başlamak istiyorum efendim. Evet. Şimdi en çok merak edilen şeylerden bir tanesi. Dünyayı o kadar gezdin. Kaç ülke gezdin? 45 ülke 5 kıta. 45 ülke 5 kıta arasında neden Endonezya acaba? Ya aslında çok sebebi var. Tabii şimdi birçoğu öyle annene sorunca aklıma gelmeyecek ama en azından kısa bahsedeyim istersen. Tabii buradan güzel ülkeler var, refah ülkeler var. Benim burada aradığım refahlık değildi. Ben artık gördüğüm ülkeler arasında özellikle yoruldum diyebilirim biraz. O ülkelerin hızından, heyecanından, insanların stresinden ve aceleci tavırlarından. Özellikle Bali Adası için konuşuyorum çünkü Endonezya'nın diğer yerlerine gitmedim. Burada insanlar sakindir, senin de gördüğün üzere. Evet. 2 defa mı geldin sen buraya, 3 mü oluyor? 2. Yani 4-5 aya yakın vakit geçirdin sen de. Hakimsindir yani ortama. Aynen. İnsanlar çok sakin, stres yok, huzur var. Görüyorsun, yemyeşil bir yerde oturuyoruz pirinç teraslarının içinde. Hayat ucuz. Şurada hemen Alasarum var, Jungle Club. Gidiyorsun, 3 dolara havuza giriyorsun ormanın içinde. Miami'de bunu yapamıyorsun 3 dolara. Yunanistan'da bunu yapamıyorsun. Veya ne bileyim başka bir Avrupa ülkesinde bunu yapamıyorsun. Yaparsın ama 100 euro harcarsın, 200 euro harcarsın. Gece kulübü. Görüyorsun, müthiş gece kulüpleri var. Evet. 1 dolar, Keyifli. 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar para ödüyorsun. İçecek Doğru. fiyatları 3 dolar. Amerika'da gidiyorsun 50 dolar, 100 dolar bayılıyorsun. Yani ekonomik sebepler benim için başlıcasıydı. Daha sonra havanın 12 ay sıcak olması. Ben sıcakta düşkün bir adamım. Soğuğu hiç sevmem. O zaman şey diyebilir miyiz? Endonezya ucuz bir ülke. Endonezya benim gördüğüm Yani. ülkeler arasında ucuz. Türkiye ile kıyaslarsak Türkiye'ye göre pahalı. Anladım. Mantıklı. Öyle yani. Ondan dolayı buraya yaşamaya tercih 12 ay ettim. evet, 12 ay sıcak. Bu benim de evet en büyük sebeplerimden bir tanesi. Endonezya'da uzun kalmak istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi. 12 ay sıcak olması, soğuğu sevmiyoruz çünkü. 12 ay karpuz yiyebiliyoruz efendim. Karpuz, peynir, ekmek. Ben karpuzu da çok severim, çok özlüyordum. O sebeple yani tercih edilebilir. Evet, tavsiye ederim sıcağı sevenlere, huzur isteyenlere, stres olmak istemeyenlere. Evet. Ya buraya gelirken insanların sinirini, öfkesini, negatifliğini, radyasyonu bir kenara bırakması lazım. Trafikte burada sen 1 saat beklesen de, yanlış bir hata yapsan da arabanla, motosikletinle kimse sağa dönüp ne küfür eder, ne hakaret eder, Doğru. ne birbirini bıçaklar, ne birine kafasına sıkar. Doğru. Aynen yok yani öyle. öyle Hangi şeyler. aylarda peki buraya gelmek lazım daha çok? 12 ay gelebilirler. Tabii şu an low sezondayız, düşük sezonda. Eylül'den sonra Mart'a kadar falan burada hafif bir muson dönemi oluyor, yağmur dönemi. Günde 1-2 saat yağmur yağar, durur. Ama bu gelmenize engel değil.
12 ay boyunca hava sıcaklıkları efendim 25 ila 35 Ya derece yağmur arasında. yağıyor ama soğuk değil. Yani Evet. o çok hoşuma gidiyor mesela benim. Hani o yağmurda çıkıp dolaşabiliyorsun ya da yakalandığında sinirlenmiyorsun, üşümüyorsun. İlginç Yaz bir yağmuru. şekilde. Her gün yaz yağmuru yağmuru. yağıyor. Ha, Olay sizi bu çok yani. rahatsız etmiyor. Peki ne iş yapıyorsun burada? Burada ne iş yapıyorum? Kendime ait bir şirketim var. Yeni kurdum. Halk Yollar'da Travel Agency diye. Tabii işini ben biliyorum. Bunu röportaj için soruyorum bu Evet. arada. Zaten beraber çalışıyoruz. Aynen beraber çalışıyoruz. Turizm şirketi kurduk burada. Zaten bildiğimiz iş, yaptığımız iş. Ben bunu 3 yıldır aslında birçok ülkede yapıyorum. Kazakistan'da, Tayland'da, şimdi Zanzibar'a falan başlayacağız. Artık böyle daha ön planda olmak istedim. Biraz daha hayatımı stabil yaşamak istedim açıkçası. Sevdiğin iş. Aynen. Çünkü insanlara hizmet etmek, onlarla ilgilenmek, onların o yüzündeki tebessüm beni çok mutlu ediyor. Aynı şekilde medyada, şu an sosyal medyada yaptığım işte de o var. Burada biraz daha kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü fiziksel olarak bağ kuruyorum insanlarla. Geliyorlar burada, ilgileniyorum, Aynen turlarını öyle. ayarlıyorum. Tur şirketi kurduk diyebiliriz. Kendim sen biliyorsun her ay tur yapıyoruz VIP. Takipçilerime özel. Dışarıda katılım sağlayabilirler. Hiç sıkıntı yok. Onun haricinde balayı turları, günlük turlar, helikopter, evlilik teklifleri, otel konaklamaları, lüks villa konaklamaları. Ya aklınıza gelen uçsuz bucaksız Bali ile ilgili konuda. tüm detaylar. Şirket kurma prosedürleri. Yani sormaktan hiç çekinmeyin. Her konuda yardımcı oluyoruz. O konuda içiniz rahat olsun. Evet. Güvenilir bir platform. TÜRSAP'la çalışıyorduk. TÜRSAP üyesiyiz. Aynen, TÜRSAP. O Şirketimiz aynı en zamanda büyük İstanbul'da bizim. Tabii. güvence kaynağı diyebilirim. Ev kiraları, okey. Evet. Ev kiraları en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Burayı çünkü çok ucuz zannediyorlar. Hostellerden falan dolayı herhalde. Burası ucuz değil arkadaşlar. Şimdi ev kirası mantığına gelecek olursak Türkiye ile sakın kıyaslamayın buradaki ev olayını. Böyle apartman kültürü 1+1, 2+1 daire mayarı yok burada. Burada Balines evleri dedikleri bir yaşam tarzı var. 2 katlı evlerden oluşuyor. Buraya görsellerini koyarız. Tapınak evleri diye geçer aynı zamanda. Hatta Evlerin şöyle içinde tapınak göstereyim. vardır. Uzunluğu en fazla bu kadar arkadaşlar. Da herhalde zamanında depremler olduğu için mi böyle evlerin boyutları kısa, 2 katlı Hem ondan falan dolayı maksimum. hala deprem bölgesi Endonezya. Yılda 3-5 defa deprem olur ama bunlar küçük çaplı depremler. Japonya bir tabii şiddetli değil. Burada zaten bir tapınak var. Kutsal gördüğü tapınak, tanrıların tapınağı. O tapınağın boyunu geçmemesi gerekiyor. Evet doğru. Evet. Vişnu. Ondan dolayı böyle 2 katın üzerine çıkamıyorlar. Sadece Nusa Dua Resort'ların olduğu bölgede. Orada da zemin sağlam olduğu için büyük oteller yapıldı. Doğru, bir de zemin sağlam değil burada. Evet. Terima kasih. Bak 12 ay mango suyu içiyorum ya. Tabii. Böyle güzel bir Taze, kafedeyiz. fresh, aynen. Ödediğimiz para şuna $1. Ha, $1. Tabii TL'ye vurdum 30 TL. Bizim rupi Bakayım. 15 rupi. Mükemmel. Oo, çok iyi. Sevgiler efendim, şimdi kostlar var burada. Kost dediğimiz şeyler böyle pansiyon gibi düşünebilirsiniz. Yan yana 20-25 tane bireysel odanın yapıldığı ev tarzı. 1+0 deniyor. Bizim stüdyo daireler gibi kafanızı canlandırabilirsiniz. Onların kiraları $150-200 başlar. 400-500 dolara kadar çıkar. Havuzlu, havuzsuz, lüks, klimalı, vantilatörlü. Onlar tek kişilik yaşam için uygun. Veya max 2 kişi ama böyle aylarca yaşayamazsınız o kostlarda. Çok küçük çünkü sıkılırsınız. Sadece yatmaya gidersiniz yani. Ama böyle bir Balines evi tutayım dersem aylık kiralamalarda bu gibi evlerin kiraları ortalama $800, $900, $1000. Yıllık kiralama Evet. yaparsan $400-500 tutarsın. Tabii bu söylediğim rakamlar buranın en işlek semtlerinde ve merkeze yakın yerlerde. Merkezin dışında fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Biz şu an mesela Ubud'un merkezinde oturuyoruz. Doğru. Evet. 5 dakika mesafedeyiz. Bizim olduğumuz mahallede kiralar $1500. Ama 20 dakika ileri git $300 da oturursun. Tamamen senin tercihine kalmış. Evet. Ama yani tavsiye etmiyoruz ya. Oralarda oturmak çok yorucu oluyor. Git gel falan. Evet. Motor trafiği falan. Burada çok fazla motor oluyor. Trafik çekilmiyor bazı zamanlar. Sen de ev tuttun. Evet. Ne kadar kalacaksın orada? Ben yıllık kiraladım. Hayırlı olsun. Aynen sağ olasın. Artık uzun yıllar buradayım ben. Hadi ya. Evet. Ben Çok yerleştim iyi. Bali'ye. Şimdi eşyalarım falan gelecek Türkiye'den. Peki buralıyım. yılın her ayı tur düzenlemeyi düşünüyor muyuz? Yılın her ayı değil. Sadece bu yıl böyle bir yoğun geçecek. Ağustos'a kadar veya Eylül'e kadar. Eylül'den sonra diğer ülkeleri açacağız. Onlar nereler? Tayland, Maldivler, Oo. Fas, Wow. Filipinler, Moğolistan kültür Çok turu, iyi. Atalar turu diye bir tur hazırlıyoruz şu an. Onun haricinde Vietnam olacak, Kamboçya olacak. Hindistan'ı seneye sokmayı planlıyoruz. Of, Hindistan çok merak ediyorum. Ama en çok şu an beklenen tur Atalar turu olacak. Moğolistan Atalar Doğru. turu. Atalarımızın işte kamp yaptığı yerler, yaşadığı Vay be. kültürleri görmeye götüreceğiz insanları oraya. Ağlarım ben orada. Gerçekten. Öyle. Süper. Buradan da duyurulur arkadaşlar. Peki burada oturum nasıl alınıyor? Ben burada yaşamak istiyorum. Nasıl oturum alacağım? Ben geldim şu an. Benim burada 2 yıllık oturumum var. Kitas deniliyor burada.
lisans almak için şirket kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şirket kurulumu yaklaşık 60-65 gün sürüyor. Ha, şirket kurumundan da bahsedelim. 60-65 gün sürüyor. 60 gün sonra şirketiniz kurulduğunda yine bu işlemleri de biz yapıyoruz burada turizm ajansı olarak. Arıyoruz sizi, gelin diyoruz şirketiniz kuruldu. 60 gün sonra şirket kurulduğunda kuran kişinin buraya gelmesi gerekiyor. Veya burada da olabilir, hiç sıkıntı yok. Genelde çünkü birçok kişi Türkiye'den kurmayı tercih ediyor. Pasaport ve diğer evraklarla biz şirket kurulumunu yapıyoruz. Ne kadar peki ücreti? Ücretini çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Okay. Fiyatlar çünkü değişiklik gösterebiliyor. Kişinin istediği hisse türüdür, odur budur. Farklı farklı şirket özellikleri falan var. O net bir Çağrı rakam merkezini söyleyeyim. bırakalım. Aynen. Açıklamalar kısmına. Net bir rakam söylemek biraz şey olur, mantıksız olur. 60 gün sonra şirket kurulduğunda buraya geliyorsunuz veya buradaysanız problem yok. İmzalar atılıyor, banka hesaplarınız açılıyor. Ardından oturumunuz için başvuruyu yapıyoruz. 60 günün sonrasında da bir 15 gün daha bekliyoruz. 2 yıllık oturum kartınız çıkıyor. Çıktıktan sonra ülkeden çıkıyorsunuz. Tekrar oturum kartınızla giriş yapıp oturum kartınızı onaylatıyorsunuz. 2 yıllık vizeniz hayırlı olsun. Çok iyi. Bu Mantıklı. şekilde. Çok da basit yani. Hızlı Aynen. bir şekilde hemen burada biz danışmanlığını veriyoruz bu işin. Çok güzel. Evlilikle nasıl vatandaşlık? Yani evlenirsem mesela, diyelim ki buradan birini buldum, evlendim. Ne kadar En az kalabilirim? 5 yıl zaten evli kalman gerekiyor. 8 yıldan aşağıda vatandaşlık işleri falan zor burada. 8 yıl. Tabii. Eyvah. Burada vatandaş olman için de Türk vatandaşlığını tercih etmen gerekiyor. Hadi. Aynen, Çifte vatandaşlık olmuyor. Yok, izin vermiyorlar. Benim çevremde edemeyiz. Endonezya vatandaşı olan Türk yok hiç tanıdığım. Ben buradaki Türklerin hepsini tanıyorum. Benim Hepsi ortağım kıta 14-15 salıyor herhalde. yıldır burada. Süresiz. 8 yıldan sonra süresize dönüyor. Süresiz yaşıyorlar burada. Yarı Yani o da vatandaş bir tercih oluyorlar. tabii. Evet. Yani Endonezya pasaportu bilmiyorum. Almak Yani mantıklı olur evet, mu? güçlü değil ki zaten. Ya göçlen ziyade eğer uzun yıllar burada yaşayacaksan alman lazım. O zaman çünkü birinci sınıf insan muamelesi görürsün burada. Doğru, yani her vatandaş şeye olduğun uygun için. oluyor, daha uygun oluyor. Çünkü bir yere girerken bile bir müzeye falan Endonezyalılar 10'da 1 fiyatını ödüyor. Yani bazen bedava. Aynen. Sen yabancıysan 10 katını ödüyorsun. Evet. Burada yaşıyorsan alınır. Ama git gel yapıyorsan ne bileyim ben tavsiye etmem yani. Endonezya'ya kapı vizesi uygulanıyor. Misafirlerimiz geldiğinde havalimanında 500 bin rupi yani yaklaşık 33,5 dolar ödeyerek 30 günlük vize alabilirler. Daha sonrasında içeride maksimum 2 ay kalabilirler. Yani 1 ay daha uzatılabiliyor. 1 ay daha uzattıktan sonra 60. günün sonunda ülkeden çıkmaları gerekiyor. Ülkeden çıkmadıkları takdirde günlük 100 dolar cezası var ve deport edilme, bir daha girememe 5 yıl 10 yıl gibi cezaları var. Onun haricinde 60 günlük vize olayı var. O kapıda geçerli değil. Onunla gelmeden önce bize yazıyorlar. Biz 60 günlük vizelerini çıkarıyoruz. Yaklaşık 7-3 gün içerisinde hazır oluyor. Onu da geçtik. Ben 6 ay kalmak istiyorum. Kitas istemiyorum ama. Bir de 6 aylık sosyal vizemiz var. O da yine buraya gelen backpacker'lar, sırt çantalılar için yeni çıkan bir vize türü. 2'şer aylık süreçlerde yenileme, imzaya gitme şartıyla 6 aylık sosyal vize çıkartıyoruz. Golden vize dedikleri vize. Güzel. Onun için de yardımcı oluyoruz. Evet. Ya tek şey değil, şirket kurma falan değil. Ev alma, gayrimenkul, otel işletmeciliği, villa, Emlakçılığa da var. her şey var elimizde. Şu an güzel arazilerimiz Çok de var. ciddiyim. Aynen. Yeni arazilerimiz geldi hatta villalar için uygun. İnşaat konusunda destek veriyoruz. Yani her konuda aklınıza gelen sorabilirsiniz. Aileler için çok uygun bir yer burası. Dünyanın en iyi okulları burada. Evet, çok güzel okullar. Green Bir School'u falan numaralı. göstereceğiz senin Evet. videonda bir sonrakinde. Green School diye bir tane okul var. Tamamen bambudan yapılmış. Böyle açık, her tarafı açık. Mükemmel bir yer. Ben sadece şu an fotoğrafını falan gördüm. O bile bana yetti yani. O yüzden orayla ilgili böyle bir güzel bir YouTube videosu çekmeyi düşünüyoruz. Asgari ücret peki burada ne kadar? Yani ben geldim, şirket kurdum. Birilerini çalıştıracağım. Maliyetim falan ne olur? Evet, önce ona dokunalım. Devletin belirlemiş olduğu resmi rakam 2024 yılı Ocak ayı itibariyle 2100 rupiye. Bu da yaklaşık şu an 140 dolar yapıyor. 140 Amerikan doları. Yani insanlar İyiymiş. burada gördüğün bir garson, bir restorana çalışan birisi bir ay çalışarak 140 dolar alıyor. Günlüğü 4-5 dolara geliyor. Tabii bu insanlar için yeterli mi? Evet, değil. Ailelerde burada çoluk çocuk herkes çalışıyor. Her evde minimum 3 kişi 4 kişi çalışmak zorunda. Ve onların yaşadıkları evler KOST veya 1+1 evler. Yatırım yapmak istiyorsanız, buralarda iş kurmak istiyorsanız bekleriz. Bunun dışında neden Endonezya'yı bu kadar çok seviyoruz? Doğası, yani Endonezya'nın en büyüleyici yanlarından bir tanesi doğası arkadaşlar. Burada keşfetmek bitmiyor. Yani her gün bir yer, bir bölge keşfediyorsunuz ve bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Bize en çok çeken şeylerden bir tanesi de bu buraya. Dediğimiz gibi en başta da söyledik. Yılın 12 ayının yaz olması. 12 ay mevsim burada gerçekten efil efil, çok güzel. Her yer cıvıl cıvıl. Hani düşük sezonda bile her yer kalabalık, ilginç bir şekilde. Burada öğreneceğiniz çok şey oluyor. Yemek okullarına gidebiliyorsunuz ücretsiz. Surf çok ucuz mesela. Surf dersi alabilirsiniz. Çok ucuza. Aktiviteler alıyoruz. bitmiyor. Evet, biz de şu anda gidebildiğimiz kadar surf'e gitmeye çalışıyoruz.
Onun dışında ne diyebilirim? Ne dersin? Ucuz dedik. Evet, uygun bir yer burası. Yeni kanunlar çıktı bu arada. Yabancılar artık burada ev alabiliyor. Şirketin üzerine ev alabiliyorlar, kiralama yapabiliyorlar. Bunlar da güzel gelişmeler. Maksimum kaç yıl? Kaç yıl? Kiralama mı? O limitsiz. O senin mülk sahibiyle arasında olan bir Mesela şey. satın alma nasıl oluyor? Satın alma alıyorsun komple. Bir de hangi semtler ön planda? Bali'de şöyle, ne aradığınıza bağlı. Nereler gezilmeli daha çok? Bali'de şöyle, ne aradığınıza bağlı. Ben Ubud'da yaşıyorum. Ubud'u sevmemin sebebi dört tarafımız ormanlarla çevrili. Kokonat ağaçları, palmiyeler, yemyeşil pirinç terasları. Ve burası akşam serin oluyor orman bölgesi olduğu için. Burada gece kulübü eğlence yok. Ubud'a gelen doğası Deniz için. de yok burada. Evet. Ubud'a gelen doğası için, güzelliği için, ormanlar, şelaleler, tapınaklar için gelir. Bir hafta kalır. Sonsuzluk havuzlu Yoga villalar. için gelir belki. Dünyanın en yüksek enerji noktalarından bir tanesi, Aynen. bak unuttum söylemeyi. Müthiş, burada yoga okulları var. Binlerce ziyaretçi alıyor her ay, her yıl yani. Evet. Çok gelen var. Sonsuzluk havuzlu o videolarda, Instagram'da gördüğünüz balayı villaların hepsi Ubud'da buluyor, ormanların içerisinde. Ha, diğer semtlerde de villalar var ama onlar orman villaları değil. Bunun haricinde gece kulübü, eğlenmek, plajlar falan istiyorsanız Canggu'ya gitmeniz lazım. Canggu buranın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Bir de Seminyak. En hızlı. Evet, Canggu şöyledir. Kalite olarak istiyorsanız Kuta en düşük kalitedir burada. Kuta'dan sonra Seminyak, Seminyak'tan sonra Canggu. En peak yer ise Uluwatu. Uluwatu dünyaca ünlü beach club'ların olduğu yerler. Giriş ücretleri Evet. 50 dolar, 60 dolar. Hani Miami gibi mekanlar var. Burada her kesime, her kitleye hitap ediyor Bali. Günlük 3 dolar otelde de kalabilirsin, 10 bin dolara villada da kalabilirsin. Gojek çağırıp Ubud'a işte buradan Ubud'dan Seminya 1,5 saat motosikletle gidebilirsin 5 dolara ve helikopter çağırıp 500 dolara helikopterle gidebilirsin. Lüksün sınırı yok. Aynen öyle. Ben geldim. Bali'de zaman geçirmek istiyorum. Nasıl bir tatil planı yapmalıyım? Yani nereye kaç gün ayırmalıyım? Eğlenmek istiyorsanız Bali'ye geldiğinizde Seminyak'ta kalabilirsiniz 3-4 gün. Ardından 3-4 gün Canggu. Daha sonrasında Ubud. Biraz daha elektro müzik, işte surf murf yapayım derseniz de Uluwatu tarafına gitmeniz lazım. Güvenli mi Bali? Mesela bence güvenli. Ben bir kadın gezgin olarak tek başıma şu anda buradayım. Sana da sorayım. Sen ne düşünüyorsun güvenlik açısından? Bali benim gördüğüm şu ana kadar dünyada en güvenli yerlerden bir tanesi. Aynen. Şimdiye kadar çok şükür hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadım ve görmedim de, şahit de olmadım. Duymadık aynen. Ne kavga görürsün, ne dövüş görürsün, ne silahlar çekilir falan, öyle bir şey yok. Öyle bir kültür yok çünkü bu insanlarda. Bu insanlar kavgacı insanlar değil. Kimse bize karışmasın diye biz burada pirincimizi ekelim, ekmeğimizi yiyelim, akşam evimize gidelim. Bu mantıklı insanlar. evet. Çok melek kalpli insanlar yani. Evet. O yüzden burada hiçbir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Huzur içinde gelirsiniz yani. Şu an bizim ülkemizden bile belki yani 50 katı daha güvenli bir yer burası. Doğru. Özellikle bir kadın başına sen buradasın. Ben da evet tek başıma akşamları dışarı çıkabiliyorum mesela. Evet. Hiçbir şekilde sorun Gece yaşamıyorum. 3'te 5'te sokakta gez hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Bu arada burada bizim Türkçe asistanlık ve rehberlik hizmetlerimiz de var. Balayı çiftlerimiz falan geldiğinde de Buket Hanım eşlik ediyor çiftlerimize. Bir hafta boyunca, 10 gün boyunca kaç gün isterlerse özel VIP araçlarla, şoförlerle. Burada bütün altyapımız var. Kendimize ait 40 tane aracımız var. Şoförlerimiz, otellerimiz, villalarımız sayısız. İlginizi çekebilecek her şeyle Bali'deyiz. Bekliyoruz efendim herkesi. Evet şimdi birazcık pirinç tarlalarının arasında yürümek istedik. Dayanamadık. Kendimizi attık. Size biraz da buradaki bu pirinç şeyinden bahsetmek istiyoruz. Bali'deki en büyük geçim kaynağı pirinç arkadaşlar. Pirinç hasadı, pirinç yetiştirmek. Şimdi Bali'nin bu kadar güzel olmasının sebeplerinden bir tanesi şu gördüğünüz pirinç tarlaları aslında. Biraz bahsedebilir misiniz ya bu pirinç tarlalarının? Pirinç tarlaları şöyle, halkın burada büyük bir kesiminin, genelde her evden bir kişi bu pirinç tarlalarında çalışıyordur. Geçim kaynaklarından bir tanesidir tarla işçiliği burada. Yılda 4 defa hasat yapılır. Ortalama bir pirincin ekilip büyümesi ve toplanması 3 ay. Yani şu tarladan 4 defa hasat alıyor. En az 3, max 4. Bazıları 4 ay bekletiyor, boyu uzuyor. Pirincin türü falan farklı. Pirinç de pahalıdır bu arada yani marketlerde falan. Çok da ucuz Kilosu değil. $1,5 falan civarında. Uygun değil yani. Deli gibi pirinç yetişiyor ama Evet. çok fazla yurt dışına sattıklarını düşünmüyorum. Kendi işlerine anca yetiyordur. Çünkü çok fazla tüketiyorlar yemeklerin yanında. 3 öğün pirinç yiyorlar. Evet, pirinç burada lapa olarak tüketiliyor. Yani pirinç pilav makineleri var. Bizdeki gibi düşünmeyelim. Yağda falan pişmiyor. Buharda susuz ve tuzsuz bir şekilde haşlayıp hemen yemekle karıştırıp yiyorlar. Ben de alıştım. İlk başta çok sevmiyordum ama böyle soslu yemekle de karıştırınca onun tuzu ona geçiyor. Ay, amacı o zaten. Evet. Yani ekmek niyetine yiyorlar. Güzel oluyor. Şimdi insanlar geliyor işte yağmur yağıyor şöyle böyle. Yağmur yağmazsa Bali diye bir şey kalmaz ki. Zaten yağmur yağdığı için sürekli buralar yemyeşil. Doğayla Evet. iç içe oturuyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz.
Ortam böyle yani. Biraz göstereceğim ya. Şuradan yakından pirince bakın. Böyle balçığın arasında bu sanırım yeni ekilmiş. Evet. Şu an çeltik dönemi deniyor buna yeni ekildiğinde. Ha, doğru. Bir 10 gün sonra falan yaklaşık bir 15-20 Allah. santim olur. 60-70 gün sonra da hasat dönemi başlıyor. Evet. Hepsi yeni. Her şeyi konuştuk sanırım. Eğer aklınıza takılan başka bir şeyler varsa, burada atladığımız konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da hızlı bir şekilde yanıtlıyorum zaten. Çağrı merkezimizin numarasını da bırakıyorum açıklamalar kısmına. Yine buraya gelecek olursanız ya da herhangi bir şey takılırsa aklınıza oradan da bize ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.